Selam geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar. Ona seni soracağız. Bilinç altyapısında neler var seninle ilgili? Neler düşünüyor? Bunları tarot kartları rehberliğiyle öğreneceğiz. Biliyorsun bazı insanlar vardır. Duymak istediği pembe yalanların peşindedirler. Videoda gerçekler biraz böyle ağırlaştığında hop videoyu kapatıp kaçarlar. Bakalım sen o pembe yalanların peşinde olanlardan mısın? Yoksa gerçekleri duymaya hazır ve bu bilgilerin kendisini özgürleştirmesine hazır olan kolektif enerjide misin? Bugün burada sadece bir tarot açılımı yapmayacağız. Resmen bir zihin okuması yapacağız. O yüzden çayınız kahveniz hazırsa başlıyoruz efendim. Kolektifin en büyük hayrına ama senin adına niyet alıyorum. Bakalım tarot kartları nasıl bir rehberlik yapacak? Seni nasıl görüyor? Zihninde nasıl düşünüyor, betimliyor derken Kılıç Kraliçesi geldi. Keskin zekalı birisi olarak gördüğünü söyleyebilirim hayatım. Şöyle bir yazıları da gösterelim. Kılıç Kraliçesi gelgeç bir karakter değildir. Eril ya da dişil nitelendirebilirsiniz. Kendi üzerinize uyumlananı alabilirsiniz. Ama burada artık yaramayan durumları ve insanları bırakmak düşüncesinde olan bir kişi olarak nitelendiriyor diyebilirim. Tabii ki de detaylı olarak bir yorumlama yapacağız burayı. Diğer kartlarımızı da alalım. Şimdi yani bu kişi aslında şöyle söyleyeceğim. Çoğu kişi şey diye izliyor videoları. Beni seviyor mu? Sorusunun peşindeler. Ama Kılıç Kraliçesi bunun cevabını vermiyor hayatım. Net bir şekilde söyleyeyim. Burada bir gerçeklik arayışı var ve burada senin zekanı, dik duruşunu artık hiçbir pembe yalana tahammülün olmadığını simgeliyor bu kart. Yani bunun farkında olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim yasak meyve. Kalbini kalbinde doğru olduğunu bildiği şeye direnmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Sizi yasak meyve olarak görüyor. Yani bu noktada diyor ki acaba yesem mi elmayı ya da yemesem mi? Bir yasak bölge olduğunu bir zihninde kalıplaştırma durumu mevcut diyebilirim. Diğer kartlarımızı da alalım. Şimdi bu kişi şöyle söyleyeyim. Sana karşı neden soğuk ya da mesafeli durduğunu merak ediyorsun ya, işte gerçek bu. O senin karşında aslında savunmasız kalmaktan korkuyor ve burada bir yasak zihniyeti de var. Acaba tamamen, ait olmalı mıyım ya da olmamalı mıyım? Zor bir, kelimeydi, kabul edelim. Aziz kartı. Bilgelik, olgunluk, düşünerek ve olgunca hareket eden, ne istediğini bilen bir eril enerji. Burada her şey bir erilin elindeymiş gibi gözüküyor. Burada karar verme mekanizmasını çalıştıracak olan kişinin eril olduğunu söyleyebilirim. Burada hem zihniyetine baktığımızda karşı tarafın aslında aziz kartı da geldiği için söyleyebilirim. Burada da zaten diyor bazen fiziken yaşı büyük, sözü geçen bir zat olarak da görüyor olabilir. Hızlı değişimler, ikizler burcu hava elementi, terazi kova ikizler olabilir. Burada işte sık karar değiştiren, zihnini sakinleştiremeyen ve her fikire göre, kabına göre şekil değiştiren bir karakterin enerjisinden de bahsedebiliriz. Hem o hem de şimdi sana doğru geldiğimizde burada netleşemiyor karşıdaki kişi. Şöyle söyleyeyim, bilinçsel olarak sanki bir yanı sana doğru çekiliyor, dürüstlüğüne hayran kalıyor ama diğer yanı sanki kontrolü kaybedersem ne olur diyor. Hem yasak meyve hem de hızlı değişimler durumuna baktığımda yani senin onu okuyabiliyor olman onu çok tedirgin ediyor gibi hissettiriyor bana. Yani bu da ilişkinizin aslında sıradan olmadığını söyleyebilirim. Benim şurada bir tane bir kalemim olsa ben de rahat edeceğim şuradan. Peki. Şimdi burada yasak meyvenin gelmesi, acaba aranızdaki yasak aşk mı var düşüncesi de geliyor. Yani siz bir yasak aşk mı yaşıyorsunuz? Yani bunlar da karşı tarafın savunmasız kalıp korku içerisinde olmasını da sağlayabilir. Neden biliyor musun? Eee, yani baktığın zaman karttaki kılıç gökyüzüne doğru duruyor.
Yani karşı taraf ımm, duygularını bastıran bir enerji olarak görüyor. Yani senden bir korkusu var. Neden? Kılıçtan korkuyor. Aynı şekilde huzur bulsa da mavinin ve kelebeklerin, özgürlüklerin, temsilcisi olduğunu düşünürsek, yani, beni birazcık yorar düşüncesi içerisinde oluyor. Tamam, senin yerin belki, onda çok derin olabilir ama, şöyle söyleyeyim, tam da teslimiyet yaşayamıyor bu alanda. Çünkü çok zeki olarak görüyor seni ve mantıklarınla karar verdiğini çok iyi biliyor. Eğer geçmişte aranızda bir kırgınlık, yanlış anlaşılma ya da gurur savaşı yaşandıysa bu kişi hala o konuyu zihninde çeviriyor diyebilirim. Aziz kartının gelme sebebi ya da hızlı değişimler olma sebebi, kartının gelme sebebi de bundan dolayı olabilir. Sana karşı saygısı var, hatta duruşunu, aklını, netliğini güçlü buluyor. Fakat bu saygı onun duygusal olarak sana kolayca yaklaşmasını sağlayamıyor maalesef. Şimdi kartta şöyle bir mesaj var. Boşanmış veya bekar insanlar. Şimdi burada, birbirinize çok bağımlı olabilirsiniz ya da taraflardan birisinin yaşça büyük olması daha çok böyle güvenli bir alanmış gibi hissettirebilir. Fakat psikolojik olarak tamamen zihninizin birbirine uyumlanamaması da söz konusu olabilir burada. Yani karşı taraf, yani olgun olan tarafın daha kontrollü ve daha kapalı davranmasına sebep olabiliyor diyebilirim. Burada demek ki yaşanılan bir yaş durumu var ya da kültür farkı var, ya da bir statü farkı olabilir. Bu yüzden dolayı da yani bir yasak meyve olarak da yorumluyor olabilir, ilişkinin bütünlüğünü. Çünkü dediğim gibi burada, kılıç havaya kalktığında bir aşk objesinden değil, bir yargı mekanizmasının artık devreye gireceğinden endişe duyacağını söyleyebilirim. Yani bu kişi artık bir yetersizlik hissi var ve bununla yüzleşmeye henüz hazır değil. O yüzden bir değişim yaşıyor bu kişi. Zihninde, fikrinde bir dağılmalar mevcut ki demek ki sizi de otomatikman zaman zaman hayal kırıklığına uğratıyor diyebilirim. Bu süreç içerisinde bu kişinin seçim yapması kolay olmayabilir. Çünkü çözülmemiş olan garip bir, çekim olayı var. Hızlı değişimler durumunda olayları sürekli böyle kendisine göre yorumlayan, zihinsel olarak kişileri belki de manipüle etmeye yakın bir karakter diyebilirim. Yani bana uyumlu ol ya da zamana göre davran ya da, şöyle söyleyeyim, ikizlerin Merkür olduğu için, gezegeni, burada diyaloglar olarak zekâsını çok üst seviyelere taşıyordur bu kişi ve şöyle diyordur, yani, "Çok fazla ilişkimizde anlam arama, anın tadını çıkart." da diyor olabilir. Kendini kapatması ya da ilişkide kendini geriye çekmesi de bundan kaynaklı olabilir. Bunları aslında, yorumladığın zaman aranızda söylenmemiş sözler, işte, dediğim gibi bazı şeyler varsa doğrudan konuşulmayan gerçeklerin bulunmadığını söylüyor. Dediğim gibi burada bir netlik ihtiyacı var ve bunu senin istediğini net bir şekilde biliyor karşı taraf ve senin güçlü tarafında öyle kolay bir şekilde, bir engellemeyle, bir, işte, uzaklaşmayla, telefonu açmamakla halledilemeyecek bir şey olduğunun farkında diyebilirim. Bu yüzden de, eee, düşünerek, stratejik olarak hareket etmesi gerektiğini biliyor. Şimdi bir bakalım diğer ilerleyen kartlarda bize neler anlatacak tarot kartların rehberliği. Devam edelim. Şöyle birazcık alanı açalım. Ağır oldu, değil mi? Bence de. Çünkü gerçekten kılıç kraliçesi olarak, yani, eril şey olarak yargılama bunu. Dişil olarak yargılama, kendine uyumlananı al burada. Bu, tahta oturup da artık kraliçe olmuş. Artık bir makama gelmiş, belli bir olgunluğa gelmiş ve diyor ki yani, bu kişi dalga geçebileceğim bir insan değil. O yüzden değnek onlusu, ay daha ne diyeyim ben.
Bak burada da bir çok, burada, nasıl ifade edeyim, dengeyi sağlamaya çalışma durumu var. Yani başkalarının yardım etmesi ihtiyacında olan bir kişi var. Sürekli bir stres yaşıyor bu kişi ve aynı şekilde de sana baktığım zaman, yani, aslında şey diyebilirsin, yani, "Ya, Mehtap abla beni seviyorsa her şeyi bırakıp gelmeli." diyebilirsin. Ancak zaman mesafe problemi olabilir aranızda. Yani bir insan davranışsal olarak, olaylardan ne kadar uzaklaşırsa o eylemi gerçekleştirmesi de aslında o kadar uzun zaman alır. Yani aklındaki kişi şu an sana bir adım atmak, sadece bir mesaj atmak değil, omuzlarındaki o devasa sorumluluk kulesini yıkmak demek oluyor onun için. Yani o bu adımı bir rahatlama olarak değil, sırtına binecek 11'inci değnek olarak da nitelendiriyor olabilir. Yani o yüzden bunun sorumluluğunu taşıyabilir miyim diye kendi içinde bir savaş da veriyor olabilir. Yani resmen zihin karmaşası yaşıyor. Bu kişiye ne kadar yardım edebilirsin bilmiyorum ama, yani değnek onlusu kendine mutlu olma izni vermeyen bir karakterdir benim nazarımda. Eee, öz şey, öz cümle, ez cümle. Ateş elementi, Koç, Aslan ve Yay enerjilerinde. Devam edelim. Seni nasıl görüyor bir totaline baktığımızda? Beklenmeyen. Aradığınız cevaplar geliyor ancak cevaplar geldiğinde çok geç olabilir diyor. Ya da çoktan yola devam etmiş olabilirsiniz diyor. Hımm. Devam edelim. Diğer kartları da almak istiyorum. Sonrasında yorumlamak istiyorum. Tapınak. Dinlenme ve doğaya yönelme. Manevi inancın yükselişi, ruhsal uyanış ve anlam arayışı. Peki, elementi de alalım. Özgürleşme diyor. Peki bu noktada Kova iletişim konusunda yine baskın kalıyor. Şimdi Satürn'le bağlantılı, yorumladığın zaman sabrı çok fazla zorlayan bir enerjidedir. Aynı zamanda, kısıtlayan da bir durumdadır. Yani bu nedir? Kendisi özgürleşebilmek için seni sınırlıyor olabilir. Şimdi, eee, ona seni sorduğumuz noktada şöyle söyleyeceğim. Dedim ya, kendisine mutlu olmak için izin vermeyen bir karakter. Yani seni sınırlayıp, iletişimi sınırlayıp zihninde kendisini özgürleştiren de bir enerji var burada. O da nasıldır? Yani eğer sana gelirse bu ciddi yük altında kalan adam ya da kadın kimliğinden çıkıp mutlu ve aşık birisine dönmesi gerekecek, tamam mı? Yani manevi inancın yükselişi aslında bu ilişkiyle bağlantılı. Cevapları sen bence çoktan almış olabilirsin ve, "Ben artık ne yapacağımı bilemiyorum Mehtap ablacığım. O olsa da olmasa da ben hayatıma aslında bir şekilde devam ediyorum. O sadece belli dönemlerde benim hayatıma katılıyor." da diyebilirsin. Burada onun sessizliği seninle ilgili değil, onu bilmeni istiyorum. Çünkü şu an kendini otomatik olarak kapatan bir karakter var. Onun kendi kimliğiyle girdiği bir çıkmaz var hayatım. O yüzden diyor ki yani, birazcık daha ah kameramız, birazcık daha kendimi saklayabilirsem, uzaklaşabilirsem, zaman mefhumu olarak daha kazançlı olacağım diyor. Yani şimdi, ımm şöyle söyleyeyim, canım Mehtap Tarot ailem benim. Biliyorsunuz ki yangın çıkan bir restoranda hesabı ödemek için bekleyen birine dışarıdan "Hadi gel." diye bağırmak ona böyle çok stres yaratacaktır. Şöyle kameram birazcık bana ihanet ediyor. Umarım düzelmiştir. Şimdi o hikâyeye geldiğimiz zaman yani bir restoran düşün, yangın çıkıyor burada ve hesabı ödemek için bekleyen bir karakter var orada ve sen dışarıdasın. Diyorsun ki yani değnek omuz
enerjisindeki birisine duygusal baskı yapıyorsun. Diyorsun ki hadi yangın çıktı, çabuk o restorandan çık. O diyor ki daha hesabı ödemedim diyor. Yani bu zihniyette olan birisinin yükünü sadece nasıl diyeyim, daha da ağırlaştırırsın. Neden böyle? Çünkü onun kaçıp da özgürleşebilecek bir zihniyeti yok. Yani seninle anın tadını çıkartabilecek ya da devam edebilecek bir hissiyatı yok. Bu zihinden çıkması için senin onun yükünü hafifletmen değil, senin kendi hayatındaki dik duruşunla. Yani şu kılıç kraliçesi var ya, ha aynen öyle. Ben buradayım ve senin bu karmaşadan bağımsızım imajını vermen gerekiyor ki bu yüklerinden ayrılsın. Çünkü senin enerjine çok fazla takılıp kalmış. Senin gücünden korkuyor ve sana dediğim gibi basit günlük durumlarla gelemeyeceğinin idrakında olan bir durumda diyebilirim. Yani sen dediğin gibi ben buradayım, güçlü bir insanım, netleştiğin zaman ancak benim hayatıma gelebilirsin diyebilecek bir enerjidesin. Şimdi burada baktığım zaman ruhsal ve anlam arayışı ve özgürleşme. Eee, ilk hissiyatta odaklandığım veyahut da bana kanalize olan durum seni kısıtlayarak özgürleşmeye çalışan bir durumda. Yani nedir? Mesajlarına cevap vermiyordur, aramalarına dönmüyordur veyahut da randevu bir şekilde oluşturamıyorsunuzdur, görüşemiyorsunuzdur. Buna nedir? Seni sıkıştırıyordur ama kendi hayatına devam ediyordur. İşte bu noktada dedik ya, bir kaçış noktası oluşturuyor kendisinde. Evet, bunlar da kendi zihninde önemli arketipler. Yani bu kişi şöyle söyleyeyim, diyor ya, cevaplar geliyor, aradığın cevaplar senin için. Ama bu cevaplar geldiğinde çok geç olabilir diyor. Ya da diyor sen çoktan yoluna devam etmiş olabilirsin diyor. Şimdi onun sana bakış açısına baktığım zaman bir stres yaratıyorsun karşı tarafa. Ve o yüzden karşı tarafta seni böyle bir kavanozun içine koyup ondan sonra hareket etmeye devam ediyor diyebilirim. Bakalım son kartımızda neler gelecek? Ay, kupa ağası ters. Normal şartlarda ben ters kart kullanmam. Bilenler bilirler. Çünkü 78 kart, olumlu kartlar da var, olumsuz kartlar da var. Eee, tercih etmiyorum yani benim şeyim bu şekildedir, bakış açım o şekildedir ama şimdi bu kupa asının orijinal haline baktığın zaman yengeç, balık, akrep duygularla hareket eden bir duygusal durumlar vardır. Sevgi doludur. Hoşnut durumdadır. Saadet ve neşeden bahseder. Hani kalıplı noktalarına baktığın zaman odur. Ama şimdi ters gelince olumsuz duygularını düşünmek beni birazcık böyle tedirgin ediyor. Şimdi burada da bir tesadüf durumumuz var. İşini şansa bırakmış ve evrenin müdahale edip ikinizi bir araya getireceğini umuyor enerjisi var burada. Odaklanma problemi yaşıyoruz. Kamera alayına isyan. Nasıl var ya mücadele ediyor benimle. Devam edelim. Romantizm. Duygusal paylaşımlar, romantik anlar, karşılıklı yoğun aşk ve tutku. Duygularla hareket etmek enerjisi. Peki hemen element kartını da alayım, yorumlamaya devam edelim. Bakalım bakalım. Şimdi bu kart aslında kupa ası, sevgi yok demiyor. Sevgi kanalı tıkalı diyor resmen. Şimdi geleceğim. Burada kuşku ve şüphe, romantizm, tesadüf. Burada bir yengeç enerjimiz var. Zaten dedim ya, kupayla bağlantılı su elementi. Yengeç birazcık daha böyle sadıktır, duygusaldır ve iç dünyasında böyle birazcık daha hesap kitap yapan bir karakterdir. Şöyle söyleyeyim, ay kartı yönetir ve aceleci duygular içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Şu anki durumdan, dediğim gibi, bir blokaj durumu var. Sevgisel bir blokaj durumu var karşı tarafta. Şimdi hepsini böyle yan yana koyduğum zaman kontrolü kaybetmek ve reddedilmekten ölesiye korkuyor diyebilirim. Yani kaybedecek,
Bu diyaloğu tamamen elinden kaçıracak. O yüzden bir blokaj durumu oluşturuyor diyebilirim. Şimdi bu kartı otomatikman düz çevirmek zorundayım. Çünkü hiçbir şey hissetmiyormuş gibi davranıyor olabilir karşı taraf. Bunlara dikkat etmek lazım. Şu an hepimiz birer uzman gibiyiz, tamam mı? Neden? Çünkü kartları o kadar net bir şekilde yorumladım ki aynı fikirde olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü bu kartın ters gelmesi resmen sevginin akacağı noktada bir blokaj oluşturduğunu söyleyebilirim. Yani o içindeki o devasa kupa dolup taşmasın diye kapağı sanki eliyle değil ruhuyla kapatmaya çalışıyor. Hem romantizm, tesadüf durumlar var. Yani evrenin, ilahi kaderin müdahale edip ikinizi bir araya getireceğini umduğu noktalarda yine bu kişinin zihninde şüpheler var hayatım. Bu da eee, duygularının dürtüsüyle hareket etmesine sebebiyet veriyor diyebilirim. Biz burada huzurlu bir birliktelik gibi hani yorumlayacak olurken maalesef burada bir karşıdaki kişinin hezeyan durumu oluşuyor maalesef. Bu da onun sessizliğe sebebiyet verebilir, onun sessizliğini. Eğer böyle uzatırsan, o kadeh düşerse bir daha asla toparlayamazsın diyor kendi kendisine. O böyle buzdan maskeyi kendi kendine düşürdüğünü söyleyebilirim. Hem zihninde, içinde, tekrar bir araya gelme isteği var. Duygusal olarak paylaşımlarla seni tetikliyor olabilir ama ve lakin tamamen de bu ilişkiye adapte olamayacağının bir durumu var. Sanki böyle bir zırhı var, savunma zırhı. İçindeki duyguları da bastırmak için çok mücadele veriyor. Yani sana bakarken yüzünde hep bir maske var diyebilirim. Yani aslında şey gibi düşünebilirsin. Duygusal tıkanıklık yaşıyor diyoruz ya. Seni seviyorum demek onun için 2 kelime değil. Tüm savunma kalelerini teslim etmek olarak da nitelendirebilirsin. Yani ters gelmesi duygunun akışının dışarıya doğru değil, içeriye doğru geldiğini gösteriyor. Yani o duygu her gece uykularını kaçırıyor, seninle bağlantılı, duygusal olan alanları zihnini kontrol ediyor ama yorgunluk bambaşka bir noktaya getiriyor. Sanki böyle nöbetçi gibi hayır duygularını belli etme, hayır düşüncelerini belli etme diye sanki kendini bir kalıbın içerisine kapatıyor. İçten içe ne kadar da sana çekilse de. Şimdi sen bu sessizliği ilgisizlik olarak sanıyorsun ya. Oysa işte dediğim gibi o sessizlik içindeki fırtınayı dindirme çabası. Yine bir tesadüf durumu, beklenti durumu çok yoğun burada. Yani Mehtap Tarot ailesi sizler sıradan bir tarot izleyicisi değilsiniz. Sizler bu derin psikolojik süreçleri okuyabilen feraset sahibi kişilersiniz. Yani gerçek şu ki sana olan karşı hisleri boş değil ama aklı kalbinin önünde bu karakterin. Sana yaklaşmak istese bile bunu sıcak bir romantizmle yapamıyor. Çünkü değnek onlusu bu yükün altında ezilirken kılıç kraliçesi senin karşında hata yapmaktan ve çözülmekten korktuğunu belirtiyor. Peki sen şimdi ne yapmalısın? Eğer ona bugün duygusal bir baskı kuran, uzun ve hesap soran bir mesaj atarsan, omuzlarındaki yükü daha da ağırlaştırıp o böyle kapağı daha sıkı kapatmasına neden olabilirsin. Bunu yapma. Şimdi senden bu enerjiyi daha da böyle serbest bırakmanı istiyorum. Onunla ilgili bu detayları öğrendikten sonra bir manifest yapmanı istiyorum. Kimlik mührü yapmanı istiyorum aslında ve ay çok konuştum. Bu da kendi değerini başkasının ifade kapasitesine bağlamayan güçlü bir karakter olduğunu belirtmeni istiyorum. Eğer bu açılım senin de, ruhuna dokunduysa bu enerjiyi mühürlemek için yorumlara sadece "Kendi değerimin farkındayım." diyerek yazmanı istiyorum ve videoyu beğenmeni istiyorum. Çünkü bu sadece bir etkileşim değil, senin bu güçlü duruş kimliğini evrene beyan etme durumudur hayatım. Hazırsanız şu an kendisi karşında olsaydı 3 tane kart seçeceğim. Bir tanesini seç ya da hepsini seçebilirsin. Kendisini nasıl ifade ederdi? Bunlara bakacağız.
Kanalımızda bu samimi ve derin bağın bir parçası olduğun için çok 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 teşekkür ediyorum. Ve bakalım bu maskelerin düştüğü, yeni gerçeklikle buluştuğunuz noktada kartlar nasıl bir mesaj veriyor? Bir numarayı seçenler. Sensizlik bir şeyler eksik gibi hissettiriyor. Hissettirir tabii. Hissettirir tabii. Sen de değnek oyunu enerjisinden çık. Kupa asını ters koyma. Bak neler neler oluyor, değil mi? Hadi bakayım 2 numarayı seçenler. Bu ilişkide evlilik istiyorum netleşiyor mu dersin? Mayıs ayında zaten büyük adımlar gelecek olan bazı enerjiler var. Çemberde danışmanlık yaptıklarımın enerjisine birebir şahit oluyorum. Sen de özel danışmanlık istersen yorumlara sabitliyorum iletişim kanalını. Oradan ulaşabilirsin. 3 numarayı seçenler. Seninle daha önce hissetmediğim bir bağ hissediyorum diyor. Bunun idrakını yaşadıysa bazı şeyler daha kolay olacaktır diye nitelendiriyorum. Hanımlar beyler, sevgiyle kalın, yanımda kalın. Çok değerlisiniz. Bunu sakın unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.